Sina Çölü 13 günlük bir mücadele ardından geçilmişti. Yaklaşık 60.000 kişilik Osmanlı ordusu Ridaniye Ovası'na ulaşmış ve Mukattam Dağ eteklerine doğru harp nizamı almıştı. Yavuz Sultan Selim, Anadolu'da çeşitli isyanlar çıkararak Osmanlı'yı bölmeye çalışan Şah İsmail ile 1514 yılında Çaldıran'da karşı karşıya gelir ve Safavileri mağlup eder. Bu zafer ile Yavuz aynı zamanda Osmanlı'nın doğu sınırını güvence altına alır. Ardından 1515 yılında Dulkadiroğulları Beyliğine son vererek güneyde nüfusunu daha da arttırır ve Memlüklülerle süregelen gerginlik daha da tırmanır. Sultan Selim ordusuyla Memlüklülerin üzerine Suriye'ye doğru ilerler ve Ağustos 1516'da Merci-Dabık Savaşı'nda Memlük ordusunu yenilgiye uğratır. Merci-Dabık Savaşı'nın ardından Halep'e girildi. Bölgedeki ticaret yollarının denetimi de Osmanlı tarafından kontrol altına alınacaktı. Hama ve Humus'un kontrol altına alınması, Osmanlı'nın bölgedeki ilerleyişini kolaylaştıran stratejik bir adım oldu. Bu şehirler, ikmal ve malzeme tedariki için önemli merkezlerdi ve Memlük direnişinin zayıflamasına yardımcı oldu. Şam'ın Osmanlı kontrolüne geçmesi, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki gücünü ve itibarını arttıracaktı. Yavuz Sultan Selim'in hilafeti, Osmanlı'ya taşıma hedefi göz önüne alındığında, Şam'ın fethi bu hedefe ulaşmada önemli bir adım oldu. Yavuz Sultan Selim'in Şam'daki camileri, türbeleri ve tarihi yerleri ziyaret etmesi, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki liderlik rolünü benimsediğinin göstergesiydi. Ayrıca Yavuz Sultan Selim, Şam'dayken seferin geri kalanını planlamak için Kahire'den gelecek casusların raporlarını bekliyordu. O tarihte Memlük Sultanı Kansu Gavri'nin ölümünden sonra Memlük tahtına geçen Tumanbay'a Yavuz Sultan Selim kendisine biat etmesi için çağrıda bulunur. Bir elçi aracılığıyla Yavuz Sultan Selim, Tumanbay'a şu şekilde bir mesaj iletir. "Boş yere Müslüman kanı dökülmesine gönlüm razı değildir. Eğer sende hak ise bana tabi olasın. Senin ataların da benim atalarıma tabi kölelerdi. Bir köle saltanat tahtına layık değildir. Benim 10 ceddim ise sultanoğlu sultandır. İmdi her sene Mısır'ın haracını gönderir, benim namıma hutbe okutur ve para bastırır ise seni Gazze'den Mısır'a değin vali tayin ederim. Yok kabul etmez isen ve dahi er isen meydana gelesin." Ancak Tumanbay bu teklifi şiddetle reddeder. Tumanbay, Osmanlı elçilerini serbest bırakmış olsa da divanında bulunan Emir Alanbay Osmanlı elçilerini katlettirir. Elçilerin katledilmesi haberi Yavuz Sultan Selim'i çok öfkelendirir ve artık savaş kaçınılmaz hale gelir. Şam hamamındaki gizemli zat. Yavuz Sultan Selim tebdili kıyafet Şam sokaklarında halkın arasına çıktı ve bir hamama rast geldi. Zaten tebdili kıyafette olduğundan hamama gitmek istedi. Tesadüfen hamam pek tenha yerdeydi. Sadece bir ihtiyar tek başına yıkanıyordu. Sessizce bir kenarda yıkanmaya başladı. Bu sırada ihtiyar adam, hamamlarda tellak çağırma hareketi olan tası kurnaya vurma hareketini yaptı. Fakat epey bir müddet hamam tasını kurnanın kenarına vurmaya devam ettiği halde, ortalıkta hiçbir tellak görünmeyince Sultan Selim Han, nasıl olsa benim kim olduğumu bilen yok, şu ihtiyara bir iyilik yapayım diye düşündü ve "Baba, galiba tellak çağırmak için şu tası kurnanın kenarına vuruyorsun değil mi?" diye sordu.
İhtiyar, "Evladım, tabii tellak çağırıyorum." deyince Sultan Selim, "İstersen ben senin sırtını keseleyebilirim." dedi. İhtiyar, "Memnun olurum." deyince Sultan Selim yerinden kalktı ve bol köpüklü lifle ihtiyarın sırtını keselemeye başladı. Bunu yaparken de onunla dereden tepeden konuşmak ihtiyacı hissetti. Ve "Baba, sen gençliğinde bir hak dostuna hizmet etmedin veya muhtaçlara yardımda bulunmadın mı ki şu hamam tasını dakikalarca kurnaya vurduğun halde bir tellak gelip de senin ihtiyacını görmedi?" dedi. İhtiyar, "Hele başımdan aşağıya bir tas su dök de gözlerim açılsın. Bunun cevabını vereyim." diye cevap verdi. Sultan Selim birkaç tas su dökerek onun başını ve yüzünü sabun köpüklerinden arındırır. İhtiyar, "Bak, senin vücudunda tam 7 tane ben vardır. Onları sana göstereyim." der ve Sultan Selim ihtiyarın bunu nasıl bilebildiğine şaşar halde "Allah Allah" diyerek hayretle ihtiyara baktı. İhtiyar sözlerine devam etti. "Eğer ben gençliğimde bir hak dostuna hizmet etmemiş veya etrafımdaki muhtaçların imdadına koşmamış olsaydım, bunca tellak varken onlar bunca çağırmama rağmen gelmeyince iş başa düştü diyerek koskoca Cihan Sultanı bana tellallık eder miydi?" dedi. Bunu duyan Sultan Selim karşısındaki ihtiyarın sıradan bir kimse olmadığını anlamıştı. "Sus" diyerek eliyle onun ağzını kapadı. Sonra edep etti, özür diledi. Sultan Selim Han'ın gerçekten Sina çölüne geçip geçemeyeceği hususunda endişeleri vardı. Böyle kalp gözü açık bir adamı yakalamışken ona Kahire'ye ulaşıp ulaşamayacağını sormak istedi. "Efendim, siz belki de zamanın kutbu veya Hızır'ısınız. Bana Sina çölünü geçip geçemeyeceğim hususunda bir müjdeniz olur mu?" İhtiyar, "Sultanım, efendim, size bu hususta müjdem var." dedi ve anlatmaya başladı. "Hiç çekinmeyip yola giriniz. Siz çölün hududuna gelmeden bir gün evvel şiddetli bir yağmur yağacak. Bununla çölün kumları sıklaşacaktır. Toplarınız da askerleriniz de kumlara batmadan kolayca bu korktuğunuz kum sahrasını geçeceksiniz. Zira başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında 4 büyük halife olduğu halde sizin önünüzde yürüyecek ve ordunuz en kestirme bir yoldan hem de emniyetle Kahire'ye ulaşacaktır." Sözün bu noktasında Sultan Selim Han atıldı ve "Ben onları görebilecek miyim?" dedi. İhtiyar zat, "Şu anda beni gördüğün gibi onları da aynen göreceksin. Korkma, atından in ve edeben onları yaya olarak takip et." dedi. Osmanlı ve Memlük orduları yaşamak veya ölmek için hazırlanmaya başlar. Yavuz Sultan Selim 2 Ocak 1517'de Gazze'ye ulaştı. Gazze'nin ele geçirilmesiyle Kahire'ye ulaşmak için önlerinde aşılması gereken tek büyük engel Sina çölü kalmıştı. Güneşin kavurucu sıcaklığı altında bulutlara uzanan kum tepeleri Sina çölünü bir girdap gibi yutmaya hazır bekliyordu. Burası, Arapların tehlikeli yolları arasında sayılan ıssız bir çöldü. Her kum tanesine yolcuların adımlarını daha da katlanılmaz hale getiriyordu. En büyük korku ise susuzluktu. Bir zamanlar belki umut vadeden su kaynakları çoktan kurumuştu. Yolculuk adeta bir hayatta kalma mücadelesiydi. Her yudum su, çölde atılan her adımdan çok daha değerli hale gelmişti. Umutların tükendiği bir anda Allah'ın yardımı geldi. Çöle birden yağmur yağmaya başladı. Ordunun ilerleyişi yağmurun kumu sertleştirmesiyle kolaylaştı. Sina çölü 13 günlük bir mücadele ardından geçilmişti. Salihiye'ye varıldığında Memlük Sultanı olan Tuman Bay'ın Ridaniye'de savunma hazırlıkları yaptığı bilgisi alındı. Osmanlı ordusu Salihiye'den ilerleyerek önce Bulbeys'e ve ardından nihayet Ridaniye'ye ulaştı. Ocak ayının soğuk sabahında 1517 tarihinde Kahire'nin kuzeydoğusundaki Ridaniye Ovası'na sessizlik ve rüzgarın soğuk ıslığı hakimdi. Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu ile Sultan Tumanbay komutasındaki Memlük ordusu biraz sonra gerçekleşecek büyük savaşı bekliyordu. Yaklaşık 60.000 kişilik Osmanlı ordusu Sina çölünü geçtikten sonra Ridaniye Ovası'na ulaşmış ve Mukattam Dağ eteklerine doğru harp nizamı almıştı. Merkezde bizzat Yavuz Sultan Selim bulunuyordu. Yanında Veziri Azam Hadım Sinan Paşa yer almaktaydı.
Osmanlı'nın en güçlü unsurları olan Kapıkulu sipahileri ve tüfekli Yeniçeriler de merkezde konumlanmıştı. Osmanlı ordusunun ateş gücünü temsil eden toplar da hazır bulunuyordu. Ordunun sağ kanadı Anadolu Beylerbeyi Mustafa Paşa komutasındaydı. Sol kanadında ise Yeniçeri ağası Ayas Ağa bulunuyordu. Memlük Sultanı Tumanbay ise ordusuyla Lirdaniye köyünde sağlam bir savunma hattı oluşturmuştu. Memlük ordusu tahmini olarak 20.000 ila 50.000 kişiden oluşuyordu. Sultan Tolumbay, güçlü Osmanlı ordusuna karşı savunma hattını bir yanı Mukattam Dağı, diğer yanı Nil Nehri ile çevrili stratejik bir alana kurmuştu. Bu iki doğal engel arasına hendekler kazılmış ve yaklaşık 100 araba üzerinde 200 kadar top yerleştirilmişti. Tumanbay ayrıca olası bir Osmanlı süvari hücumunu dağıtmak amacıyla bir kısım hantal topları da yere gizlemişti. Sultan Tumanbay ordusuyla bu savunma çizgisinin gerisine yerleşmişti. Fakat Memlük ordusu top kullanmada yetersizdi. Memlük ordusunun gücü hareketli atlı birliklerine dayanıyordu. Yavuz Sultan Selim de casusları ile aldığı istihbarat sayesinde bunun farkındaydı. Savaşın başlangıcı Osmanlı ordusunun taktiksel bir hamlesiyle oldu. Yavuz Sultan Selim, savaş planı gereği Memlük ordusuna doğrudan saldırmak yerine ordusunun bir bölümüyle bizzat kendisi de başında olmak üzere önceki gece El Mukattam Dağı'nın etrafından dolaştı. Bu manevranın amacı Memlük ordusuna güneydoğu istikametinden onların toplarının gerisinden taarruz imkanı bulmaktı. Savaş sabahı erken saatlerde Osmanlı ordusu ilk olarak uzun menzilli toplarıyla Memlük savunma hatlarını bombardıman altına almaya başladı. Osmanlı toplarının menzili Memlüklülerin kullandığı Fransız yapımı toplardan daha üstündü. Bu sayede Osmanlılar güvenli bir mesafeden düşmanı yıpratmaya çalışıyordu. Memlük Sultanı Tumanbay, Osmanlı topçu ateşine rağmen süvari birliklerinin ani bir hücumuyla Osmanlı saflarını dağıtmayı planlıyordu. Memlük süvarileri Osmanlı ordusunun merkez kuvvetini toplarının bulunduğu savunma hattına çekmek için hücuma kalktı. Osmanlı topçu atışları devam ederken Memlük süvarileri Osmanlı ordusunun sağ ve sol kanatlarına doğru şiddetli bir hücum başlattı. Ancak Osmanlı Yeniçerilerinin en ön safta kademeli olarak dizilip yoğun tüfek ateşi açması bu saldırıyı büyük ölçüde püskürttü. Tam bu sırada Mukattam Dağı'nın arkasından dolaşan Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Süvari Birliği, Memlük ordusuna beklenmedik bir şekilde ulaşıp kuşatma harekatına başladı. Bu manevra, Memlük saflarında büyük bir karşılığa neden oldu. Ordusunun sağ cenahının çöktüğünü gören ve Osmanlı baskısının arttığını fark eden Sultan Tumanbay, çaresizlik içinde son bir hamleyle beraberindeki birkaç bin askeriyle Osmanlı karargahına doğru bir saldırı başlattı. Amacı Sultan Selim'i öldürmekti. Tumanbay ve adamları Osmanlı saflarını yararak Sinan Paşa'yı Sultan Selim sanarak şehit ettiler. Ancak öldürdüğü kişinin sultan olmadığını anlayınca ve Osmanlı birliklerinin kuşatması altında kalınca kaçmaya başladılar. Tumanbay yanındakiler ile beraber Kahire'ye doğru çekildi. Tumanbay'ın bu başarısız hamlesinin ardından ve Osmanlı ordusunun hem cepheden top ve tüfek ateşiyle baskısı hem de arkalarından süvari kuşatması altında kalan Memlük ordusu tamamen dağılarak savaş alanını terk etti. Ridaniye Meydan Muharebesi Osmanlı Devleti'nin kesin zaferiyle sonuçlandı. Osmanlı ordusu ateşli silahların etkin kullanımı ve başarılı taktiksel manevralar sayesinde Memlük ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Savaşın ardından ordugah önce Birketül Hac'dan Ridaniye'ye, oradan da Bulak denilen yere taşındı. Bunun nedeni Tumanbay'ın henüz yakalanmamış olması ve Kahire'de sokak savaşlarının devam etmesiydi. Tumanbay bu süreçte 5 defa daha direniş gösterdi. Hatta bir keresinde yaklaşık 10.000 kişilik bir kuvvetle Osmanlı ordugahına gece baskını düzenledi. Ancak başarısız oldu. Tumanbay'ın mücadelesi uzun bir süre devam etti. 1517 yılının Mart ayı sonuna doğru Kahire'den kaçtıktan bir müddet sonra Nil Nehri'ni geçmeye çalışırken Şehsuvaroğlu Ali Bey ve beraberindeki beyler tarafından takip edilmiş
kılıç korkusuyla suya atlamış ancak boğazına kement atılarak sudan çıkarılmış ve yakalanmıştır. Yavuz Sultan Selim yaklaşık 8 ay boyunca Mısır'da kaldı. 10 Eylül 1517'ye kadar bu süre zarfında büyük zaferinden dolayı gelen tebrikleri kabul etti. Arap kabile başkanlarıyla ilgilendi. Mısır'da hizmet eden emirlere ve Arap şeyhlerine aman dilemeleri ve bağlılıklarını bildirmeleri üzerine makamları iade edildi ve mahkemelerde 4 mezhebe uygun karar almaları gerektiği bildirildi. Yavuz Sultan Selim ve Osmanlı ordusu Şam ve Halep üzerinden İstanbul'a döndü. İstanbul'a dönerken yanında Mısır'da bulunan kutsal emanetleri de getirdi. Sultan Selim'in Mısır'da düzeni sağlama çabaları kapsamında Hayrabay'ı Mısır valisi olarak atadı. Halifelik bu dönemde sembolik bir güce sahipti. Abbasi halifeleri gerçekte Memlüklerin siyasi kontrolü altında bulunuyorlardı. Yani halifelik halkın Memlük hükümetine itaatini pekiştirmek için kullanılıyordu. Yavuz Sultan Selim bu ikiliyi ortadan kaldırarak halifeliği Osmanlı'ya taşımıştır ve ilk Türk halife olmuştur. Yavuz Sultan Selim kıtalara hükmeden bir padişah olmasına rağmen ünvan olarak Mekke ve Medine'nin hizmetçisi ünvanını kullanmayı tercih etmiştir. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.